Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konuğumuz diyetisyen Sevde Varol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum. Herkes bir şekilde kilo veriyor. Sağlıklı kilo vermek ve sağlıksız kilo vermek arasında nasıl fark var? Şimdi sağlıklı kilo verdiğimiz zaman daha aslında kaybetmemiz gereken dokuyu kaybediyoruz. Yani yağ dokusunu kaybediyoruz. Ama sağlıksız kilo verdiğimiz zaman kas kaybı ve bir miktar su kaybı da oluyor. Şimdi bu hani hem fizyolojik olarak etkileri de vücudumuzda görülebileceği gibi hem de kendimizi daha halsiz, yorgun, daha estetik açıdan iyi bulmadığımız, mutlu olmadığımız, tatmin olmadığımız bir şekilde zayıflıyoruz. Bir de sağlıklı zayıflamakla sağlıksız zayıflamak arasında bir süre farkı olduğu için yani şöyle sağlıklı zayıfladığımızda daha uzun vadeye yayıp zayıflıyoruz. Sağlıksız zayıflama programları daha kısa vadede hızlı sonuç almak üzerine olduğu için kilo geri dönüşleri de aynı şekilde hızlıca oluyor. Aslında en büyük farkı kişiyle uyumlu olup uyumsuz olması üzerinden değerlendirebiliriz. Peki danışanınız geldi, sizinle birlikte zayıfladı, ideal kilosuna da kavuştu. Peki bu ulaşılan sonuç kalıcılığı mümkün mü? Tekrar kilo alabilir mi? Aslında ilk soruyla biraz bağdaştırabiliriz. Eğer sağlıklı ve onunla uyumlu, yani kişiye göre hazırlanmış bir programsa ve doğru şekilde zayıfladıysa kalıcı olması mümkün. Burada en önemli esas uygulanabilir ve ulaşılabilir olması. Yani bir beslenme programı veriyoruz ama o danışanla aslında hiç uyumlanmıyorsa, o sadece onu alıp buzdolabının üstüne asıp yani bu verilen programı birebir uyguluyorsa o zaman sürdürülebilir bir beslenme programı olmuyor. Çünkü kişinin hayatını anlamıyor, ihtiyaçlarını karşılamıyor, mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. O beslenme programının içerisindeki besinlere ulaşamıyor. Belki bazen o saatte bile uyanmıyor. Sadece sağlıklı zayıflamak için alarmını erken kurup o saatte uyanıyor. Dolayısıyla aslında kişiyi anlayan ve kişiyle bağdaşan programlar olduğu zaman tabii ki kalıcı zayıflamak bir de sürdürme programında yani sadece zayıfladık değil, diyetisyeniyle koruma programının da ben mühürleme diyorum yani mühürleme programının da devam ederse çok uzun seneler zaten şöyle Dünya Sağlık Örgütü ortalama 5 yıl kadar bir kiloyu koruduğunuz zaman çok başarılı bir iş yapmışsınız demek oluyor. Ortalama 5 yıl koruyabiliyoruz. Sürdürülebilir zayıflama. Sürdürülebilir zayıflama dediğimiz şey aslında yine zayıflama programınızın sizi anlayan bir programsa, dediğim gibi uygulanabilir ve ulaşılabilir bir programsa sürdürülebilir de oluyor. Sürdürülebilirlik ne demek? Ben zaten böyle besleniyorum dediğimiz programlar sürdürülebilir oluyor. Yani ben bir programa başladım, bir hafta 10 gün neyse bir ay uyguladım. Ama daha sonra tekrar eski hayatıma geri döndüm, eski alışkanlıklarıma geri döndüm. Bunun hiçbir anlamı yok. Bugün mide küçültme ameliyatları gibi çok kesinlikle kilo vereceğimizi bildiğimiz yöntemlerde dahi 3 ay sonunda cerrah şunu söylüyor. Sürdürülebilir bir program oluşturmamız lazım ve sağlıklı beslenmemiz lazım ki bir mide dediğimiz bir organı ampute etmiş oluyoruz. Yani günün sonunda her şey sürdürülebilir, sağlıklı beslenme programına dönüyor. Dolayısıyla sürdürülebilir beslenme programı aslında işin tamamen danışanın ya da zayıflayan kişinin hayatında sürekli devam ettirdiği ve sanki diyet yapıyormuş gibi değil de ben zaten böyle yaşıyorum dediği kısım oluyor. Peki çok merak ettiğim, aslında izleyicilerimizin de merak ettiği bir konudur. Şefkatli diyet nedir? Şefkatli diyet şudur. Kulağa hoş geliyor. Evet. Yasaklar, sürekli bunu yeme, şunu yapma, şu saatte uyan ya da benim söylediğim beslenme prosedürü en doğrusu ve bunu uygula değil de aslında kişinin yaşam tarzına göre hazırlanmış, aynı zamanda mutlu ve tatmin eden, kişiyle uyumlu devam eden. Çünkü şöyle düşünün, siz mutsuz olduğunuz bir programın dünyanın en sağlıklı programı olabilir. Tamamen size bedeninize göre böyle hani mikrobesin ögelerine kadar hazırlanmış olabilir. Kağıt üzerinde her şey çok güzeldir ama o sizi mutlu etmiyordur ve tatmin etmiyordur. Böyle bir yaşam tarzını zaten psikolojik açıdan da desteklemeyiz, istemeyiz. Dolayısıyla şefkatli diyet anlayan, yasaklardan ibaret olmayan, esneklik skoru yüksek. Yani gerçekten eğer bir şeyi yiyorsak, mesela şöyle diyeyim, ben İzmir'den geliyorum. İzmir'de peynir yeme gibi bir şey diyemeyiz ya da çok peynir yeme gibi bir şey diyemeyiz. Ama nedir?
Peyniri eğer ben bir danışanın hayatından çıkartırsam o çok çok mutsuz olur. Ama nedir? Dozlarını ayarlamak, eğer fazla kaçtıysa ertesi gün nasıl dengeleyeceğini öğrenmek ya da bir davete katıldığı zaman biraz fazla kaçırdıysa hiç problem değil. Böyle günlerimiz de olacak. Çünkü bizim yapmak istediğimiz şey şu değil, idealize olan da şu değil. Hiç tatlı yemeyeceksin mesela, atıyorum hiç peynir yemeyeceksin. Böyle bir yöntem kesinlikle gerçekçi değil. Daha ayakları aslında yere basan ve şefkat gösteren, kişiyi anlayan diyete şefkatli diyet Anladığım diyorum. kadarıyla yaşadığı coğrafyaya göre, damak zevkine göre Kişiselleştirilmiş diyebiliriz yani. Tabii ki tamamen. Yani evde yemekleri kim yapıyor? Mesela işte biraz sosyal medyanın etkisiyle çok fazla sanki şöyle bir kavram var. Zayıflamak istediğimiz zaman çok farklı besinler yemeliyiz. İşte matcha tea'ler içmeliyiz, kinoa yatağında ördek etleri. Bu da tabii ki tavsiye edilebilir ama kişi evinde işte taze fasulye pişiriyorsa ama işte zayıflamak için gidip kinoa yatağında ördek eti yiyorsa bu bir yerde orta bir yolu bulmamız gerekiyor. Evde pişen yemekler nedir? Kaç kişi yaşıyordur? Sosyoekonomik seviyesi nedir? Evet. Bunların hepsi aslında şefkatli diyetin içine girer. çok güzel. Bu şefkatli diyetin olmazsa olmazı nedir? Şefkatli diyetin olmazsa olmazı iki şey olabilir. Anlayış ve esneklik. Yani bu ikisi olmazsa çok katı şey kolay kırılır. O yüzden ne oluyor? Çok katı gittiğimiz zaman hatta ben bazen danışanlarımı durduruyorum. Yani danışan kendi isteğiyle çok büyük bir şevkle gelip asla yemedim. Hatta yedim, tadına baktım, tükürdüm falan, hani sanki hani oruç mantığıyla yaklaşıyor. Lütfen böyle yapmayalım. Hatta lütfen bugün gidin benden işte bir kendinize güzel bir yemek ısmarlayın. Böyle yaparsak çünkü çok hızlı gideriz ama en ufak bir kırılmada tamam bitti, olmadı gibi. Yani daha polarize listeler oluyor. O yüzden esneklik aslında çok önemli. Anlayış çok önemli. Yani önce kendimize anlayış göstereceğiz. Yani yememek gibi yemek de aslında çok normal. Biz insanız. Yani irademiz taştan değil. Bir robotla çalışmıyoruz. Bu yüzden de bunların hepsini program içerisinde dahil edebiliriz. Peki herkes kendi şefkatli diyetini yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Aslında zaten herkes aslında kendi şefkatli diyetini yapabilir. Bir başkasının şefkatli diyetini yapamaz. Çünkü herkes parmak izi kadar özel. Yani kiminin gece yeme problemi vardır, kiminin alkol problemi vardır, kimi tatlıyla arası iyidir, kimi düzensiz besleniyordur, kimin de E şıkkı hepsidir, uyku düzeni, o anda yaşadığı psikolojik durum, iş değiştirmesi, şehir, eş, yani bir sürü faktör var bunun içerisinde. O yüzden şefkatli diyet dediğimiz zaman zaten aslında herkesin kendine ait olan ve kendisinin de biraz keşfetmesi gereken bir program. O yüzden herkes kendi şefkatli diyetini yapar. O zaman buradaki sizin rolünüz belki kalori hesaplaması, porsiyon hesaplaması gibi mi oluyor? Doğru yola ben burada şey de görüyorum. Bence bir insanın düzenli diyetisyene gidiyor olmasının nedeni, çünkü biz diyetisyenler de bir başka diyetisyene gidiyoruz kontrol amaçlı. Yani aslında burada kalori ve matematik hesabından daha çok psikolojik olarak bir denetlenme ve kontrol edilme mekanizması. Yani birinin sizi sürekli disipline etme mekanizması olduğunu düşünüyorum. Psikolojik temelde diyetisyene gittiğiniz zaman bu düzeni bir başkası tarafından sağlayabiliyorsunuz. Takip psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kalori, yani o kısımlar, o matematiksel kısımlar, işlemler ilk geldiğinde yapıyor ama daha sonrasında artık hani sürekli doğru yöne yönlendirmek ve danışana doğru şekilde bir yol haritası çizebilmek olduğunu düşünüyorum. Sevda Hanım, izleyicilerimiz çok merak ediyor, ben de merak ediyorum. Size geldik ve şefkatli diyete başladık. Ayda ortalama kaç kilo verebiliriz? Bu kişiden kişiye çok değişir. Hastalığı var mı, yaşı, erkek mi, kadın mı, işte kas oranı nedir, ama sağlıklı, orta yaşta erkek veya kadın birey fark etmez. İlk ay için hedef olarak %8'de %10 koyuyoruz. Bu hedeftir. Hedefi fazla da verebilir, az da verebilir. Ama ilk ay için %8'de 10, sonraki aylarda birazcık daha tabii bu rakam düşer. Örnek verelim, 70 kilo biri geldiği zaman ortalama 5 ila 6 kilo ilk ay için. İlk ay çünkü en hızlı kilo verdiğimiz ay oluyor. Daha sonra ikinci ve üçüncü ayda bunlar gitgide azalıyor tabii ama ilk ay için %8 ile 10 hedef koyarız. Yani hem yiyeceğiz hem kilo vereceğiz. Evet, Öyle tabii. diyebiliriz. Evet. Güzel. Aynen. Peki bunlarla ilgili bir bilgisayar programı ya da uzaktan böyle verdiğiniz bir danışmanlık hizmeti oluyor mu? Online destek veriyorum ama bir bilgisayar programı şeklinde değil, çünkü aslında kişisel iletişim burada çok çok önemli olduğu için. Birebir ben ilgileniyorum online danışmanlıkta da. Uzaktan destek oluyoruz tabii. Peki böyle şefkatli diyet diyoruz ama
Biraz şefkatten yoksun, biraz zorladığınız danışanlarınız oluyor mu? Bir de buna sporu eklettiğiniz danışanlarınız oluyor mu? Yani şefkatli diyet diyoruz ama herkes başarabiliyor mu bunu? Aslında daha kolay başarıyoruz. Çünkü kortizol dediğimiz bir hormon var ve aslında tartıya her çıktığımızda da stresle beraber bu işi çok stresli sürdürdüğümüz zaman yapılan araştırmalar göstermiş ki kilo vermemizi, özellikle yağ okside etmemizi, yağ yakmamızı kortizol stres hormonu bloke ediyor. Dolayısıyla daha stressiz, daha rahat, daha konforlu olduğu zaman daha iyi devam edebiliyor. Ama bazen bazı danışanlarım da daha disipline edilmek istiyor. Yani mesela asker olabiliyor. Hani ondan hoşlanabiliyor. Bazen onu da hani aslında şefkatli olması gerektiğine doğru yönlendiriyorum ama başlarda biraz daha hani o daha onun kişiliğine, karakterine uygun olduğu için başlarda sert gidip sonra yavaşlatarak, daha rahatlatarak şefkatli bir yola onu sokmaya çalışıyorum. Evet. Çok çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkürler. 8'de sağlıklı değerli konuğumuz diyetisyen Sevda Varol ile beslenme ve diyet hakkında çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.